Arkadaşlar uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yani tam bir rotam yok gerçi ama beni tanıyan bilir. Batıya doğru süreceğim. Artık nereye gidersek. Tabii bu gezide yalnız değilim. Yanımda biri daha var. Herkese selam. Hazır mısın yola? Ben her zaman hazırım. Bana en lazım olacak hayati malzemeleri alıyorum. Fazlasını da almıyorum. Fazla yük taşımama gerek yok. Ve evet, taşınabilir tuvaletimi de alıyorum. Ne olur ne olmaz. Artık yolculuğa hazırım. Arkayı da karavana çevirdik. Şarjım %100. 492 kilometre menzilim var. Gittiğim yere kadar gideceğim, uyuyacağım, kalkacağım, çalışma yapacağım. Masayı kurup bilgisayarda bir şeyler çalışırız. Antik yerleri gezeriz, bir şeyler yaparız. Deniz kenarına bakarız, havayı izleriz falan. Böyle takılacağım yani. O zaman çıkalım. Hava yağmurlu, ufaktan yağmur da başladı. Eğer her şey yolunda giderse hayatımın en zevkli yolculuklarından birini yapabilirim bence. Biliyorsunuz ben yağmurda sürmeye bayılıyorum. Özellikle yağmurlu bir havada şu cam tavanla beraber arabada uyumak çok zevkli olacaktır. İnşallah yağar, ben gece uyurken falan çok isterim. Bu yolculuk boyunca arabamın arkası yatak olarak kalacak. Yani arabam bir karavan olacak aslında. Önce bir alışveriş yapalım, yolda başımız ağrımasın değil mi? Bir tane su, gerçi bu bana etmez, 1,5 alayım. Şekersiz, sağlıklı sayılabilecek atıştırmalık alayım. Keşke kara buğday patlağı olsaydı, onu alırdım. Şekersiz güzel oluyor. Neyse, bir tane de Snickers aldım, artık onunla idare ederiz. Evet, yanımda belki yapay zekalı arabam var ama aslında ben yine de yalnızım bu yolculukta. Ama bu bir sorun değil çünkü ben yalnız çıktığım yolculukları ayrı bir seviyorum. Bana resmen düşünce terapisi gibi geliyor bu yollar. Bana da bir şeyler alsaydın keşke. Hiç acındırma kendini, sana yolda bol bol elektrik alacağız. Elektrikmiş. İnsan bir cam suyu falan alır. Bu arada yola çıktık ama şaka maka ben harbiden nereye gideceğimizi bilmiyorum ya. Batıya doğru sürüyorum, böyle ülkenin Ege kıyılarına, Akdeniz, Antalya taraflarına doğru. Antalya sahil yolları çok güzeldi geçen sene. Mantıklı da her sene oraya gidiyoruz yani. Karadeniz mi yapsaydık ya bu sene? Mantıklı. Oradan Gürcistan'a da geçebiliriz. Neyse ben yine de Antalya tarafına gideceğim. Karadeniz'i daha sonra gideriz. Kararlılık seviyen muazzam. Karnın açsa Adana'da harika kebapçılar biliyorum. Benim de bir canım çekmedi değil ama yol yapalım, boş ver. Biraz daha ilerleyelim. Zaten geç oldu saat. Mersin'e vardık ama artık yola devam edeceğim. Bir yemek yeriz ileride. Biraz daha devam ederiz. Sonra bir yere bir sandalye atar takılırız. Şu an Erdemli'deyiz. Bir tane McDonald's buldum. Arabayla sipariş verilebiliyor. Şimdi oradan gidip yemek söyleyeceğim. Bakın mekan burası. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin, merhaba. Ben bir tane Big Mac alayım. İlk defa böyle bir sipariş veriyorum, o yüzden biraz garipsedim arkadaşlar. Merhabalar, hoş. Sağ olun. Tam bizim konsepte uygun şu an ya. Hem yoldayız hem arabadayız. Bir de arabada yemek yiyeceğiz. Tam bizim konsepte uygun. Arkadaşlar yemeği aldık. Şimdi bir tane şarj istasyonuna gideyim, arabayı şarja takayım. Bakın burada. Böyle çok güzel denk gelen şeylere bayılıyorum ya. Hem yemek denk geldi hem de bu da ambiyans olsun diye. Olayı da normalde hiç içen birisi değilim de 2 gündür içiyorum valla. Tam bir road trip değil mi şu an? Keşke ben de elektrik yerine bazen hamburger yiyebilsem. Neyse, sen de karnını doyuruyorsun şu an, ben de karnımı doyuruyorum. Yani ikimiz de mutluyuz. İkimizin de gönlü oluyor şu an. Normalde araba kirleneceği için arabanın içerisinde yemek yemeyi sevmem ama bazen de çok keyifli oluyor be. Hava da bayağı karardı. Artık çok fazla yol gitmeyiz. Dururuz. Orada takılmaya başlarız. Sonrasında uyuruz. Sabah devam ederiz. Böyle güzel manzaralı bir yer bulmak istiyorum da bakalım bulabilirsek. Yani aslında gönlüm Tantuni'den yanaydı da neyse, bu da iyi oldu. Boş ver, içerik ürettik. Mersin'in biraz daha ilerilerine doğru sürüyorum. Burada harika manzaralı yollar var ama akşam olduğu için bizi görmüyoruz. En iyisi biraz duralım ve dinlenelim burada. Normalde burada dağların kenarında yüksekten gidiyorsunuz ama yol böyle bir anda aşağı iniyor. Oraya da soğuk su mevki deniyor. İşte ben de tam o soğuk suda denizin sıfır noktasında durmak istedim. Biraz uzanasım geldiği için aracın içine geçtim. Bakın içeride böyle bir ortam var. Su burada, bilgisayar burada. Üşürsem bu kalın şeyi giyeceğim. Bu ışığı çok sevdim ya. O kadar güzel aydınlatıyor ki. Zaten uykum gelene kadar biraz bilgisayarda işlerimi yapacağım. Sizle de yarın görüşürüz artık.
İşte bu hissi seviyorum gerçekten. Arkadaşlar genel olarak rahat uyudum. Birkaç kere uyandım. Bir ara geldi birisi burada ateş yaktı şu taşların üzerinde. Lan dedim, gözümü açtım bir baktım her yer sarı, dedim yanıyor muyum? Sonra baktım ateş yanıyormuş. Sonra geri hemen uyudum yani, hiç çok fazla düşünmedim ateş hakkında. Gece saat 3 falandı muhtemelen yani o olduğunda. Zaten ben 1'de uyudum, 1.30'da uyudum yani. En az 4-5 vardır belki de. Uyandık mı? Uyandık. O zaman yola devam edelim. Vay 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 vay, işte en sevdiğim saatler, en sevdiğim yol ve yoldayız. Ben bu yolu çok seviyorum arkadaşlar. Türkiye'deki en sevdiğim rota. Hiç böyle acele etmiyorum bu rotada. Yavaş yavaş böyle zevkini çıkara çıkara sürüyorum. Of, şu manzaranın güzelliğine bak. Mersin'den Antalya'ya giderken her defasında bu yolu kullanıyorum ve her defasında beni büyülemeye devam ediyor burası. Akdeniz mavisi diye bir şey gerçekten var ve bu mavilik gerçekten her yerde yok. Bakın, burası da Anamur'daki Mamure Kalesi. Hayatımdaki ilk kampı burada yapmıştım. Arkadaşlar, yolculuğun ikinci şarj molasını verdim. Aynı zamanda biraz kişisel bakım yapacağım. Saçımı düzelteceğim, dişimi falan fırçalayacağım. Yani kampçı olduğunuz zaman birazcık hijyenden tasarruf etmeniz lazım açıkçası. Petrolde veya arabanın yanında bidonla diş fırçalamalar, yüzünü yıkamalar falan normal şeyler. Neyse ki artık petroller de gayet temiz yani. Yalnız kahve çok güzel kokuyor. O Americano. Bu da benim sporcu beslenmem. Şeker yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Sağlıklı tahıl var. Katkı maddeli bir şey yemek istemediğim zaman bu en güzeli. Sandviç alacaksın, içinde 50 tane koruyucu var, yağ var, saçma sapan şeyler var içinde. Arkadaşlar, İran'dan gelen şu arabaya bakın. Hama diye bir marka. Değişik vallahi. Çin malı mı acaba? Kişisel bakımını yaptın ama beni de bir yıkasan fena olmazdı aslında. Kişisel bakım dediğinde bir şey olsa, ben de duş almıyorum 2 gündür. Ay, nasıl dayanıyorsun be? Artık dönüşte seni de yıkarım, ben de duş alırım, yapacak bir şey yok. Umarım bitlenmeyiz dönene kadar. Bu arada ben Antalya'ya doğru sürüyorum, haberin olsun. Sür kaptan, önümüz açık. Adamın ev yaptığı yerin güzelliğine bakın yalnız. Tam böyle tepede. Çok güzel bir yere bakıyor. Ama şu halden de anlaşılacağı gibi ben böyle sabit bir evi pek seven bir insan değilim yani. Lüks bir evim olacağına lüks bir karavanım olsun. Ve mümkünse ileride belki daha güzelleri çıkar, elektrikli olsun. Çünkü petrole para vermeyi sevmiyorum yani. Elektrikli olursa hoşuma gider. Yalnız bir şey diyeceğim, bu Antalya'da neden bu kadar çok Toros var ya? Arkamda Toros var, karşıdan geliyor. Az önce bir tane galeri gördüm. Böyle 20 tane Toros satıyordu yan yana. Bilen varsa lütfen söylesin arkadaşlar. Antalya'da neden bu kadar çok Toros var? Bu arada benim Renault Toros'lara karşı ayrı bir saygım var. Yani Anadolu insanını yıllarca taşıyan arabalar ve hala çok sağlam bir şekilde çalışıyorlar. Çalıştıklarını görüyorum. Çok ilgimi çekiyor yani bu arabalar. Hani erkeklerin böyle hayal garajı olur ya. Benim de hayal garajımda Porsche'ler, Mustang'ler falan var. Bir de böyle yanında minik bir Toros da var yani. Niye gaza basıyorum gitmiyorsun? Radar varmış bu yolda. Google yorumlarda gördüm. Eyvallah, o zaman akşama doğru sana bir şarj ısmarlarım ben. Arkadaşlar, Alanya'ya vardık. Burada bir öğle yemeği molası vermeyi düşünüyorum. Bir de sezon dışı gelmek daha güzel. Kimse yok, insan yok. Bakın, kumsal bile bomboş. Şöyle bir şey düşünüyorum. Buradan Pamukkale'ye doğru, yukarı doğru mu çıksam yoksa böyle Fethiye'ye doğru yardırsam mı? Ama Fethiye'ye çok gidesim yok. Büyük ihtimal Pamukkale'ye doğru çıkarız. Ya bir yandan denizi kaybetmiş olacağız oradan çıkarsak. Çünkü ben deniz kenarından gitmeyi çok seviyorum. Eğer Pamukkale tarafına gidersek denizden uzaklaşacağız. Ama orada da daha önce hiç gitmediğim bir yer olan Pamukkale'yi görmüş olacağız. Ayrıca Afrodisas antik kenti de oralarda. Onu da görmüş olacağız. Yani muhtemelen oraya giderim gibi artık.
Bu arada merak ediyorum, bunları böyle bıraktıkları zaman birileri gelip çalmaya falan çalışmıyor mu yani? Tamam, içerisinde belki motor yok. Belki hatta motoru çalınmış olabilir de. Ne bileyim. Belki bu da birinin içine yarar yani. Onu da çalabilir istese. Kesin sahibi bir Rus'tur. Bunu burada bırakıp Rusya'ya falan gitmiştir. Ya da Rusya'da ölmüş de olabilir. Ben bir şeyler atıştırıp geleceğim. Eğer bir şey olursa benim telefonuma bildirim at, tamam mı? Eğer bir şey olursa ben kendim hallederim, merak etme. Sabahtan beri yollardayım, daha kahvaltı yapmadım. Alanya sahil yoluna giderken bu mekanı gördüm, dedim şurada bir şeyler atıştırayım. Bir yandan da size o kadar çok video çekmişim ki hafızam kalmamış, hepsini yedeklemeye falan çalıştım burada. Kahvaltı sonrası arabanın camlarını falan indirip Alanya'yı şöyle bir turluyorum, güzel bir piyasa yapıyorum burada. Görüyor musun, bak yağmur başladı. Duaların kabul oldu demek ki. Alanya çok güzel şehir ya. Yani Türkiye'deki en favori şehirlerimden birisi olabilir. Her geldiğimde beni etkiliyor yani burası. Bodrum da güzel ama mesela buranın sahili falan daha hoş ya. Bodrum'un güzelliği kendine has tabii. Beyaz evler, işte eski çarşıları falan. Ama burası da ayrı bir güzel ya bence. Bir de ben böyle uzun yola çıktığım zaman ufak tefek kazalardan falan çok tedirgin olurum, korkarım. Neyse, az önce böyle camları açmışım falan, böyle eğleniyorum işte. Sonra bir anda küt diye bir ses geldi. Bir baktım, ileride bir araba arkadan diğerine geçirmiş yavaş yavaş. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Aman aman, ağzını hayır aç. Bu arada ben karar verdim, Pamukkale'ye doğru gideceğim. Ha, travertenler diyorsun yani. Afrodisas diyorum, Salda diyorum. Denizli'de deniz kenarında kampta yaparız. Denizli'de deniz yok bu arada. Nasıl ya? Ama adında deniz var. Bilmiyorum. Çok saçma. Bugün hemen Pamukkale'ye gitmem artık çünkü Antalya'ya geldim. Burada biraz takılayım yani. Sonra Pamukkale'ye falan yarın devam ederiz. Hani buralardan geçiyorken bir Köprülü Kanyon'a gidelim dedim. Ben daha önce hiç gitmedim. Bir gidelim, keşfedelim bakalım ne varmış orada. Dur, seni kestirmeden götüreyim. Çok dar bir yerden geçiyorum şu an. Ve bunu yaparken de video çekiyorum. İyi cesaret benimki. Buranın başka bir gidişi daha varmış. Ben kestirme denen yoldan gidiyorum ama aşırı dar. Stres oldum ya. Şuradan biri gelse geçecek yer yok yani. Tamam, macera yaşıyorum ama arabama da zarar vermek istemiyorum yani bir yandan. Neyse, yol düzeldi şu an. Eğer böyleyse problem yok. Büyük ihtimalle de böyle devam edecek. Çünkü burası bayağı popüler bir yer. Ne uzun sürdü bu kestirme yol ya. Hiç sorma ya. Ve işte Köprülü Kanyon. Masmavi suların üzerinde ve kanyonun iki tarafını birleştiren bir Roma köprüsü. Yüzlerce yıl önce at arabaları için yapılan bu köprüden ben size bir elektrikli arabayla geçiyorum. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Masmavi ve şeffaf. Köprülü Kanyon'dan çıktıktan sonra biraz ilerledim ve böyle ateşi tüten bir köy evi gördüm. Tabi doğanın içerisinde iştah açılıyor ister istemez. Biraz acıktım. Burada da çok güzel tandır var. Gözleme yiyeceğim şimdi burada. Emine Bacı gözleme evi. Sen de benimle aynısın. Bak, kıyafetimiz aynı. Kendimi videoya çekmek için. Bunlardan yiyor musun? Tadı çok iyi ama ya. Kahverengi amca tutuyor. Kahverengi amca. Bunu yiyebilir miyim? Tabii. Bu bana fazla zaten. Ne çekiyorsun oğlum? Kimi çekiyorsun çocuğum? Oğlum kimi çekiyorsun? Ben görüşürüm. Ben de seni çekiyorum şu an. Bu köy evinde leziz bir gözleme yedim diyeceğim ama bir tane değil 2 tane yedim. Çünkü çok ısrar ettiler. Ayrıca bu evdeki ikiz kardeşlerle çok iyi anlaştık. Az önceki aile çok tatlıydı ya, çocukları özellikle.
Aşırı eğlendim. Bir de ben buraları çok beğendim. Burada da çok güzel bir yer buldum. Bu geceyi burada geçireceğim. Karavan kamp yapacağız. Bakın şimdi size manzarayı göstereceğim. Bayılacaksınız. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Arkada nehir akıyor, ağaçların altındayım, yağmur var, hafif böyle pısı pısı döküştürüyor. Mükemmel bir ortam ya. Şu suyun şeffaflığına bakın. Dağdan gelen doğal bir su. Bu gece belki biraz zor olacak, belki soğuk olacak. Ama yani bu güzelliğe değer ya. Bu gece burada kalmaya karar verdim. Evet, belki dışarıda oturamayabilirim şu an burada. Ateş yakmam lazım ve sanırım çakmağım yok. Gerçi ocağım var. Yo, yakarım istesem. Belki ateş yakarım. Ateş mi yaksam ya? Gerçekten bugüne kadar en sevdiğim kamp yeri burası oldu sanırım. O da beğendiyse olmuştur. Sen ne dersin ona? Çünkü biz sana bağımlıyız şu an. Eğer şarjım biterse dağın başında mahsur kalırız burada. Tasarruf modum açık, merak etme. İyi kötü bir ateş yaktım. Hava çok soğuk değil. Aslında şu an biraz vakit geçiriyorum. İlerleyen saatlerde belki arabanın içerisine girerdim. Yağmur da böyle bir damla atıyor, ondan sonra yarım saat geriye yağmıyor. Şuralarda şimşek çakıyor ama çözemedim yani. Güzel, sakin böyle. Birazdan sizi kapatınca müzik açacağım bir tane. Müzik falan dinleyerek geçiyorum. Saat şu an 9 olmuş, zaten 7.30'da gelmiştik. 9. Birazdan aracın içerisine geçip bilgisayarda takılırım. Ondan sonra da uyurum yani. Ateşe büyük odun lazım da büyük odun bulamıyorum. Testerem de yok. Büyük odun bulmak lazımmış, onu anlamış olduk. Yine de gayet iyi. Dediğim gibi hava soğuk değil zaten. Bir günün daha sonuna geldik. Biraz arabanın içerisinde takılıyorum, böyle videoları falan düzenledim. Öyle vakit geçiriyorum. Saat de 11 oldu zaten bu arada. Bir şeyler izleyerek birazdan uyuyakalırım. Yarın çok güzel şeyler yapacağız. Görüşmek üzere. Sana da iyi geceler bu arada. İyi geceler. Ben uyurken birisi falan gelirse direkt kaçıyorsun, tamam mı? Merak etme, eğer birisi gelirse ben ona havlarım. Boşver, sen yine de kaç. Günaydın arkadaşlar. Mis gibi çam kokusu var. Çok güzel ya. Şu bagajı açalım da biraz manzara izleyelim. Of, çok iyi ya. Sabaha kadar yağmur yağdı. Üzerinde de ağaçlar var ya. Yağmur dursa bile arabanın üzerinde damla yağmaya devam ediyordu. Çünkü ağacın yaprağından düşüyordu. Çok güzeldi ya. Hep hayalimdi böyle araba yağmur yağarken kamp yapmak. Onu yaşamış oldum. Hem de çok güzel manzarada, çok güzel bir nehrin yanında. Tatlı su. Hayatımda ilk defa doğal bir tatlı suyun tadına baktım şu an. Hep merak ediyordum bunu. Arkadaşlar, bu nehire o kadar el değmemiş ki. Muhtemelen buraya 2000 yıl önce, 1000 yıl önce gelsem de bu nehir aşağı yukarı böyle gözüküyordu. Çok beğendim ya burayı. Yani iyi ki gelmişim. Düşünün yani, burada kalacak kadar çok beğendim yani akşam. O kadar ki etkiledi beni.
Yalnız araba da yaşadığımız maceraların bir kanıtı gibi. Kirlendiği zaman ayrı bir hoşuma gidiyor. Ama yolculukta. Yolculuk dışında kirlendiği zaman hoşuma gitmiyor. Hani bazen böyle bir yere aşık olursunuz ya. İşte ben sanırım buraya aşık oldum. Burayı bir türlü terk etmek istemedim. Burada saatlerimi harcadım. Zaten fark etmişsinizdir, videoda da burayı çok uzun tuttum. Ama bir şekilde kendimi ikna edip şehir merkezine gitmem gerekiyordu. Yine çok güzel yağmur var. Şimdi Antalya'da bir AVM var. Oraya gideceğim. Hem arabayı şarj ederiz orada hem de bir şeyler atıştırırız. Açlıktan ölüyorum. Her an yolda bayılabilirim. Abartma, daha %30 şarj. Arkadaşlar bunlar yerel kıyafet falan mı? Gerçi bizim ülke olmayabilir bu. Vay 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 vay. 1,5 yıl sonra tekrar arabayı şarj edeceğim Tesla şarj istasyonunda. Bak kıymetini bil, seni en çok sevdiğin şeyle besleyeceğim bugün. Bu istasyon bana ana sütü gibi gelecek şu an. Araba şarj olurken ben de AVM'de bir şeyler atıştırdım. Ben de şarj oldum. Yola hazırım şu an. Şimdi dostlar buradan çıkarız. Pamukkale'ye gideceğimiz için yukarı doğru gideceğiz. Bir de giderken Salda Gölü var şurada. Salda Gölü'ne de uğrayalım. Pamukkale burada. Salda burada. O şekilde bir güzergah çizelim. Beğendin mi? 1,5 yıl sonra ilk defa süper şarja soktum seni. İlaç gibi geldi, resmen özlemişim. Sakince yola çıkmış devam ederken önüme Evdirhan yazan bir kahverengi tabela çıktı. Ve ben başıma geleceklerden habersiz oraya gidiyorum. Kahverengi tabela görünce dayanamıyorum. Hele de 1 kilometre diyordu. O yüzden gelip baktım. Burası terk edilmiş eski bir kervansaraya benziyor. Burası Selçuklulardan kalma 800 yıllık bir tarihi kervansaray. Ben burayı görünce bir heyecanlandım, dedim burası ne güzel bir yer böyle. Drone'umu çıkardım, uçurmaya başladım, dedim şöyle güzel manzaralar çekeyim ben arabayı sürerken, işte bu manzaraya doğru ilerleyeyim falan. Ve keşke şu kapıyı görmez olaydım ama bunu görünce dedim ki ben drone'la şu kapının içinden geçeyim, sonra bu kapının içinden geri geleyim. Ama maalesef bu yanlış bir karardı. Drone'umu 800 yıllık kervansarayın tarihi duvarında patlattım resmen. Olamaz ya, şu yüz ifademdeki hüzne bakın. Maalesef yaşadığım bu hüzünlü olaydan sonra Evdirhan'ı direkt terk ettim. Yola üzüntülü bir şekilde devam ettim. Ya senin ne işin var Evdirhan'da ya? Drone tamir olur, olmaz, önemli değil. Onu bir şekilde hallederim ama bu videoda drone görüntüleri çok güzeldi. Şimdi Salda'ya gideceğiz, Pamukkale'ye gideceğiz, Afrodisas'a gideceğiz. Bu 3 yeri dronesuz çekecek olmak beni üzdü birazcık. Ama yapacak bir şey yok. Girdiğim yerlere bakın, köyün içerisindeyim ya. Ağlamak istiyorum ya, olumsuzluklar üst üste geliyor ya. Gördüğüm en güzel köy evleri. Bak o köy evlerini söylerken de kameranın hafızası doldu. Neyse, en kötü derdimiz bu olsun şu an. Bir turist olsaydım mesela Rusya'dan işte ya da Avrupa'dan gelmiş olan derdim. O derdim işte Türk köylerinin içerisinden geçiyorum. Böyle köy evleri de güzel bu arada. Hani tip olarak belki eskimiş dursa da uyumlu, en azından bir çatısı var. Hatay'da köylerde çatı bile yok yani. Saç yapıp duruyorlar. Çok çirkin şeyler yapıyorlar yani. Tamam, belki de imkansızlıklardan dolayı öyle oluyor ama sonuç olarak güzel durmuyor yani. Stresli anları bırakıp yolun keyfine tekrardan gidiyorum. Özellikle şu güzel sisli manzarada bu dağ yolları arasında sürmek o kadar keyif veriyor ki. Kenara çekip duruyorum ve diyorum ki birazcık sakinleş, etrafı dinle. Ne yaptığının, nerede olduğunu farkına var. En sevdiğim şey bir yolculukta şöyle arabanın üzerinde o yolculuğun tozlarının, yağmurunun, çamurunun olması. Resmen geçtiğimiz her yolun kalıntısı burada aslında. Yolculuk yaparken etrafı izlemek, nerede olduğunu bilmek, sağında solunda ne var onları görmek gerekiyor aslında. Yalnız başıma yaptığım yolculukları da ayrı bir seviyorum. Çünkü yol boyunca kafamda kendimle konuşuyorum. Resmen terapi gibi. Ve sonra Karamanlı diye bir şehre varıyorum. Mermer, ceviz ve yayla diyarıymış. Bakın zaten burada hep mermer ocakları var. Arkada da. Yani ben böyle bir ilçe olduğunu bilmiyordum. İşte seyahat ederek görmüş olduk bunu. Karamanlı arkadaşlar varsa alınmasın. Hatta bize Karamanlı'nın güzel yanlarını anlatsın. Karaman'dan çıkarken böyle güzel eski bir Mac gördüm. Salda'ya doğru sürüyordum ki haritada bu şey dikkatimi çekti. Tarihi yer. O kadar basit ve saçma bir isimdi ki inanılmaz merakımı çekti. Kendimi bir anda oraya yürürken buldum. Aşırı ıssız bir yer ve tarlalarda boş kanepeler var, yerlerde mermi kovanları var. Kendime ben burada ne yapıyorum desem de zirveye bir şekilde çıktım ve mezar odasını görüyorum. Belki çok fazla bir şey yok ama belli ki burası az keşfedilmiş, fazla insan gelmemiş. İşte bunu bilmek de benim hoşuma gidiyor, keşif hissini uyandırıyor. Dünyada zaten her şey neredeyse keşfedilmiş gibi. İşte onların arasında keşfedilmemiş değil de az keşfedilmişi arıyoruz, ne yapalım?
Bu da şu an bayağı bir kaya yerin altına gömülü. Aslında burada farklı şeyler de çıkabilir tahminimce. Çalışma yapılsa ilginç bir yer. Tabi defineciler de buraya daha önce gelmiş belli ki. Taşları kırmışlar, bir şeyler aramışlar. Yine de ben buraya iyi ki geldim ya. Neyse burası bana iyi geldi. Kafamdaki dertleri unuttum resmen. Arabaya giderken kestirmeden gideyim dedim ama böyle ortadan su yolu geçiyormuş. Bunun da üstünden atladım. Çamurda çıplak ayakla yürüdüm. Bir şekilde arabaya vardım. Eğer yanımda biri olsaydı tam bu anda beni bırakıp otobüse binip gitmişti. Yani Sal da güzel bir yer de biraz abartılmış bence ya. Bayağı bir bozulmalar olmuş. Koruma altına almışlar burayı. Önceden buralar hep arabalar iniyormuş. Sonra burada batıyorlarmış. Sonra bu batanları çekmek için traktörler giriyormuş. Burada patinaj, burayı biraz bozmuşlar. Artık sadece özel araçlarla iniliyor. Sen arabanı park ediyorsun, onunla iniyorsun. Benim inmekle ilgili bir işim yok. Zaten kapanmış. Ben görüntü çekmeye geldim size. Salda'dan sonra böyle bir ovanın üzerinde dümdüz kilometrelerce giden bir yol buldum. Bana Amerika'daki Route 66'yı hatırlattı burası. Yolculuğun bu kısmından o kadar keyif aldım ki o havanın atmosferinden, ortamdan. Bence bu seyahatin en güzel, en zevk aldığım anlarından birisi bu andı. Sehrinisar'da ikinci bilmediğim bir şehri daha keşfettim. Leblebinin başkentiymiş burası. Deneyelim bakalım ne varmış. Yarım kilo alayım toplamda. Birazı bundan. En çok satanlardan yarım kilo karışık yapalım yani. Her çeşit leblebiden aldım tadına bakarım diye. Bir de şöyle bir leblebi kreması buldum. Bu nedir ya? Hiç duymadım böyle bir şey. Tuzlu tatlı ufak tefek yollukları da aldıktan sonra Denizli'ye doğru gidebiliriz. Yolumuz uzun daha. Neler aldın bakalım? Leblebi aldım, bir de leblebi kreması gibi bir şey. Leblebi kreması mı? O da ne ya? Bilmiyorum ki, hayatımda ilk defa görüyorum. Evet, tabelalardan anladığım kadarıyla kuru yemiş burada ünlü. Arkadaşlar Denizli'ye geldim. Şimdi böyle bir şehirde dolaşıyorum, keşif yapıyorum ne var ne yok diye. Ama çok yorgunum ya. Direkt uyuyacağım böyle güzel bir yer bulursam. Arkadaşlar bugün burada uyuyacağım. Arabayı böyle park ettim. Süper şarjlar da burada. Dedim bana en uygun yer burası olur büyük ihtimalle. Bugün öyle çok kamp modu değil. Direkt uyuyacağım, dinleneceğim yani. Çok böyle şekil şukul yapmaya gerek yok. Bayağı yorgun hissediyorum çünkü. Ay ay. Günaydın arkadaşlar. Yorgunluktan güzelce uyudum. Yalnız gece saat 5.30'da bir rüzgar çıktı. O rüzgar da benim arabayı park ettiğim yerde böyle bir çatı vardı. O çatıyı böyle şat şut ses çıkarıyordu. Ben dedim bu şimdi bizim arabanın üstüne uçar. Araba çizilir. Dedim buradan kaçayım gideyim ya. Sonra işte arabaya atladım. Bindim buraya geldim. O arada gerizekalı Tesla beni bir... Ayıp oluyor ama. Abi Tesla'nın yaptığı şeye bakın. Uykuluyum tamam, böyle gözüm böyle bakamıyor. Neyse şu kapıyı açtım ama araba kilitli olduğu için o an telefonun da Bluetooth açık değildi. Bir anda son ses müzik verdi böyle. Kornaya basıyor böyle dağıt. Hırsız girdi sandı, böyle güvenlik uyarısı yapıyor. Ben böyleyim bakın. Bak kapıyı açtım ya. Araba hırsız güvenlik uyarısı verdi, ben böyleyim. Telefonu aldım böyle gözüm kapalı bir şekilde kapatmaya çalışıyorum ama surat ifadem bu. Hoş bir an değildi yani. Neyse şimdi hiç uzatmayalım arkadaşlar. Pamukkale'ye gidelim. Afrodisas'a gidelim. Başlayalım güne. Tesla baby, sana da günaydın. Günaydın aynen. Niye beni dün gece hırsız sanıyorsun sen ya? Yorum yapmayacağım. Köpek de bir garipsedi herhalde, baksana. Arabadan insan çıkınca bagajından. Burada birazcık şarj yapalım arabayı. Çok güzel gözükmüyorlar mı ya? İnsanın şarj edesi geliyor yemin ederim. Açıkçası Denizli'yi biraz daha ormanlık bekliyordum ama genelde böyle çimlik gibi gözüküyor. Yine de güzel yeşil bir doğası var, havası falan çok güzel. Allah Allah, bu ne böyle? Ne o öyle? Antik yapılar mı? Hayır yapma. Hayır yapma, yine çıkartma Indiana Jones.
Hayır. Şu Laodikea'ya gidelim ya. Baksanıza hemen dibimizde zaten. Bir bakıp gelelim oraya. Antik kentin içerisinde araba sürüyorum, çok iyi. Pamukkale'ye gidelim diye yola çıkmıştım ama Laodikea'yı görmek nasipmiş. Ne yapalım? Çok güzel bir yermiş ya. Resmen şu antik caddelerde yürüyorsunuz. Baksanıza burada evler var. Şunların hepsi sıra sıra şöyle küçük küçük evler. Burası küçük bir cadde. Ve böyle ne kadar güzel yapmışlar burayı. Bu şehir bile zamanında 1436 yılında falan depremle yıkılmış. 700 küsürde tekrar bir depremle yıkılmış. Yani Denizli'de bir deprem bölgesi. Burayı yol üzerinde görüp geldim. Aslında hiçbir beklentim yoktu. Adını bile bilmiyordum. Ama şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Beni gerçekten şaşırtıyor. Bakın burada garip bir şey gördüm. Buradaki yeni mermerleri kullanarak arkadaki eski yapıyı yeniliyorlar. Bence gayet güzel bir şey. Ben bunu destekliyorum. Çünkü yıkık durmasındansa aslında uygun yapılması bence gayet uygun bir şey. Arkadaşlar şu köşeyi döndüm. Sonra bir anda karşıma çıkan şu harika şeye bakın. Uzun uzun baktım buraya. Acaba burada durup kaç kişi baktı binlerce yıldır buna? Kaç kişi bakarken benim yaşımdaydı? Buna bakıp ne düşündüler? Belki üzerlerindeki duvara çıkıp oynadılar. Belki de bundan onlarca yıl sonra benim çocuğum buraya bakacak. Belki de yüzlerce yıl sonra torunum. Çok derin mevzular. Antik eserlere bakıp böyle düşüncelere dalıp gidiyorum işte ben. Tabii bir Roma şehrinde amfiteyatro olmazsa olmazdı. Bu amfiteyatro da çok güzel durumda. Şu gördüğünüz rengi açık taşlar muhtemelen yeni konmuş oraya. Yağmurun altında büyük bir zevkle burada yürürken bir tane tabela gördüm. Üzerinde diğer yönü gösterip amfiteyatro yazıyordu. Kendi kendime şakalaşıyorum. Diyorum ki ya aynı şehirde 2 tane amfiteyatro yapsalar ne gülerim falan. Bir şey diyeceğim. Sanırım gerçekten yapmışlar. Ya cidden 2 tane yapmışlar ya. Abi bir tanesini anladık, etkilendim. 5 dakika boyunca baktım, izledim. İkincisini niye yaptınız ya? Laodikea, inanılmaz bir yersin. Büyük bir şaşkınlıkla buradan ayrılıyorum ve Pamukkale'ye doğru geçiyorum. Bakın burada karavanlar varmış. Keşke biz de dün şurada uyusaydık. Güzel bir manzara uyanırdık. Arkadaşlar turizm bölgesinde hep böyle değişik değişik yerler var yemek konusunda. Onlara hem tad olarak hem de sağlıksal açıdan kullandıkları yağdan dolayı falan hem de fiyat performans olarak güvenmediğim için böyle şu geçen dün aldığım leblebi kremasıyla daha da önceki gün aldığım şununla yemeye karar verdim. Pek tavsiye etmem ama kötü değil, güzel yani. Arabayı şöyle park edemediğim için üzüldüm ya. Akşam buraya gelseydik ben de oraya park ederdim belki. Çok değişik bir his ya. Su soğuk bu arada bayağı. Pantolonun paçaları ıslandı hep. Çok tatlı ya, şunun rengine bakın. Ne kadar ilginç bir yer burası ya. Binlerce yıldır topraktan çıkan suyun bu kayaları aşındırmasıyla böyle beyaz bir yer oluşmuş. Zarar görmesin diye ayakkabıyla basmanıza izin verilmiyor, yalın ayak gezmek zorundasınız. Bu arada ben buraya harika bir zamanda geldim sanırım çünkü hava kapalı ve yağmur yağıyor. Buradan aldığım keyfi ekstra bir arttırıyor. Düşünsenize buraya yazın geldiğinizde, tepenizde güneş var, beyaz taşlardan gelen ışık gözünüze yansıyor. Ayrıca kış olmasının güzel bir yanı da sıcak suyun buharını güzelce görebiliyorsunuz ve üşüseniz de sıcak suyun içinde ısınabiliyorsunuz. Ve zamanında Romalılar da burayı çok beğenmiş olacaklar ki buranın tam üzerinde Hierapolis antik kentini yapmışlar. Ama ben bu şehri bugün detaylı gezmeyeceğim. Pamukkale'den çıktıktan sonra direkt Afrodisas antik kentine sürüyorum. Umarım kapanmadan yetişirim. Yol boyunca aşırı yağmur vardı ve ben aşırı keyif aldım. Burayı da şimdi bu yağmur eşliğinde gezeceğiz. Bu gördüğüm sanırım ilk girişte aşk. Şu giriş kapısının güzelliğine ve bugüne kadar ne kadar temiz geldiğine bakın. Afrodisias antik kenti aslında bir köyün içerisinde kalmış yıllarca. Sonra bir gün ünlü fotoğrafçı Aragüler yolunu kaybediyor ve bu köye geliyor. Yalnız bu köyde gördüklerine inanamıyor çünkü antik eserleri köylüler günlük hayatının bir parçası olarak kullanıyormuş. Aragüler de bunların fotoğrafını çekiyor ve Amerika'daki bazı dergilere yolluyor. Bu dergiler de bunu basınca Afrodisias dünyaca ünlü oluyor. Sen benim yanıma niye geldin ya? Eski stadyumun devasalığı aklımı başımdan aldı. Neredeyse düşüyordum. Böyle bir yerde etkilenmemek elde değil ya yani. Abi buraya nasıl yani? Bak çok fazla antik eser gördüm ama hani burada çok emek var ya. Çok fazla emek var ya. Yani şu taşları buraya kadar çok büyük bir alan burası. Hani sanki piramitleri görmüş kadar etkilendim, öyle söyleyeyim size. Biraz abartıyorum ama abartılmayı hak ediyor. Arkadaşlar buralar eskiden böyle palmiyeler varmış. Full palmiye dizmişler. Böyle değişik bir proje yapmışlar.
Şu havuza bakın ya. Olimpik havuzları bile geçecek kadar uzun yani, şuna bak. Afrodisas antik kentinin neden bu kadar ünlü olduğunu anladım. Çünkü eşi benzeri yok. Yani gezdiğim Türkiye'deki antik kentler arasında böyle farklı yapıların olduğu başka bir antik kent görmedim ben. Yani böyle bir havuz, işte az önceki stadyum, değişik bir yer burası. Bir de güzel olan ne biliyor musunuz? Yavaştan hava da kararıyor. Güneşin son ışıkları bu şehre vuruyor. Bana inanılmaz huzur veren bir ortam vardı bugün bu şehirde. Karnım tok, yetişeceğim bir yerde olmadığı için bıraktım kendimi, dedim ne kadar süre kalabilirsem kalayım. Ne kadar süre kaybolabilirsem burada kaybolayım. Nasıl da Afrodisas? Çok beğendim, iyi ki gelmişiz. Dostlar, Denizli'ye geri döndüm. Arabayı şarja taktım, fullleyeceğim. Buradan artık İskenderun'a yola çıkacağım. 862 kilometre yolum var. Herhalde yine bir mola veririm. Çünkü direkt 862 kilometre gitmek zor olur. Günaydın arkadaşlar. Eve dönüş yolunda Konya'da bir mola verdim. Böyle şehri yukarıdan gören bir tepe vardı. Burada durdum, uyudum yani. Gece saat 2'ydi. Hani riskli olmasın diye durdum. Artık videonun da kapanışını burada yapayım yavaştan. Arabanın son halini size göstereyim. Bakın arkadaşlar, onca yolun 1800 kilometrenin sonunda arabanın her yerinden çamurlar akıyor. Bütün maceramızın bir kanıtı gibi. Arkadaşlar, yolculuk çok zevkliydi. Yani hayatımdaki en zevkli yolculuklardan biriydi diyebilirim. Çünkü yağmurun yağması, işte tek başıma olmam falan bol bol düşünceye sevk etti. Bol bol çok eğlenceli, çok güzel bir yoldu. Bana çok iyi geldi. Sürmek o kadar güzel bir şey ki bence bu hayatta benim en sevdiğim şey yani. Bu video biraz farklı bir videoydu. Eğer bu videoyu severseniz bunun gibi videolar çekerim. Avrupa'ya gideriz, Amerika'ya gideriz, yurt içini gezeriz. Tabii her video bir öncekinden de daha iyi olur çünkü ben de gelişiyorum. En son eve gittiğimde size toplamda kaç kilometre yaptığımı da gösteririm. Böylece onu da anı olarak koymuş olurum videoya. Sen ne düşünüyorsun yolculuk hakkında? Söylemek istediğin bir şey var mı? Hayatımın en zevkli yolculuğuydu. Ama gece hırsız alarmını devreye sokmasam daha iyi olurdu. Umarım daha nice yolculukları çıkarız beraber. Özellikle de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ama bunun için abone olmanıza, beni desteklemenize ihtiyacımız da var. Olmadan bir şey yapamayız. Görüşmek üzere arkadaşlar.